Evet, merhaba örgü severler. Hamarat Bebek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeleğimizi anlatmaya başlamadan önce kısa bir ön tanıtımını yapalım. Toplamda bir yumaktan biraz fazla etrofil ipi kullandım. 2 adet düğme kullandım. 3,5 numara şiş ile hazırladım. Boyu yeleğimizin 30 santim, en uzunluğumuz 27 santim. Merhaba örgü severler. Hamarat Bebek YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kenarı fırfırlı, kolları fırfırlı, haroşadan oluşan çok kolay bir yelek yapımını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Elimde etrofilin açık sarı rengi var. Etrofil Baby Cam. Aynı renk örmek isteyen arkadaşlar için kod numaram 80002. 3,5 numara şiş ile hazırlayacağız arkadaşlar. Ve ne kadar yumak ip kullandığımda yine ön tanıtım videosunda sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önce iki yanlarımızı öreceğiz örgümüzde. Daha sonra arka beden çalışmamızı tamamlayacağız. Ve şu an için örgümde şu şekilde tuttuğumuzda sol yanımızı örüyorum ben. Sol yanıma 34 ilmek takarak başladım. 34 ilmeğimizi taktım. Haroşalarımı örüyorum. Toplamda 40 diş boyunda haroşalar öreceğim. Ama burada bir ayrıntı var arkadaşlar. Bu ayrıntımız tam ilik düğme çalışması yapacağımız bu kenar ilmeklerimizin son 2 ilmeğini her iki yan içinde ön kısmına düz düşmesini istiyorum. Bunun için küçük bir detay çalışması yapıyoruz. Geriye kalan bütün ilmeklerimiz haroşa tekniğimizden oluşuyor. Peki bu ayrıntı için ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce 34 ilmeğimizi taktıktan sonra bir diş haroşamı örüyorum. Sağ taraftan başlayarak son 2 ilmeğime gelene kadar bütün ilmeklerimi haroşa ördüm. Son 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Dönüşte bu 2 ilmeğimi ters ördüğümde ön yüze 2 ilmeğimiz düz olarak düşmüş oluyor. Yine bunu çalışmamda da görsel olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Haroşalarımı şu an 31. sıramı örüyorum ben. 31. sıramda da yine son 2 ilmeğim kalana kadar haroşa tekniğimle örmeye devam ediyorum. Kendi tekniğiniz neyse buna uygun olarak örmeniz gerekiyor arkadaşlar. Birçok videomda belirttiğim gibi ben haroşaları alttan dolayarak alıyorum. Siz her iki yönden düz, her iki yönden ters örerek de haroşa örebilirsiniz. Herkesin tekniği birbirinden farklı olabilir ama sonuç aynıdır. Lütfen kendi tekniğinizle uygulayınız. Şu an ben 34 ilmeğimin 32 ilmek haroşasını ördüm. Bakın burada 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimi ipim arkadayken örmeden şişime taktım. Şimdi arka kısma dönüyorum. Bu 2 ilmeğimi ters olarak öreceğim arkadaşlar. Arka kısımda gördüğünüz gibi birinci ilmek tersimi aldım. İkinci ilmek tersimi alıyorum ve haroşalarıma devam ediyorum. Her başa geldiğimde bunu uyguladığımda kenarlarımız bu şekilde düz olarak kapatmış olacağız. Şimdi bunu 40 diş haroşa boyunda örüp gelmek istiyorum. Daha sonra kol çalışması yapacağız ve güzel bir yaka çalışması ile devam edeceğiz yeleğimize. Başlangıcı, ilmek takımı ve ilk kurulumu, yani ilk sıra başlangıcı gibi detayları çok fazla göstererek vaktinizi almak istemedim. Özellikle siz örgüyü bilen örgü severler için yapımı çok kolay bir çalışma. Tamamen haroşa ilmeklerden oluşuyor. Evet örgü severler, şu an 40. sıramıza başlıyoruz. 40. sıramıza başlarken kol kesmemizi de yapmamız gerekiyor artık örgümüzde. Baştan 1 2 3
4, 5, 6, 6 ilmek kesmem yeterli olacaktır. Şöyle baktığımda buradaki mesafe, daha sonra ilmek alacağım ve buraya fırfır çalışması yapacağım çünkü. Şimdi haroşalarımı örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Yaka çalışmasını başlamadan önce 6 ilmeğimizi kestik. Geriye kalan 28 ilmeğimizle yolumuza devam ediyoruz. Toplamda kol kesiminden sonra kaç sıra ördüğümün detaylarını da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şimdi yeleğimizin sol yanı için kesmemizden sonra 2, 4, 6, 7 sıra ördük. 8. sıranın başına geldim. Şimdi burada 8. sırada artık kesme işlemlerine başlamam gerekiyor arkadaşlar. Yaka kesmemizi yapacağız. Yakamızı küçülttükten sonra da yolumuza devam edeceğiz. Şimdi 8. sıram için son 4 ilmek kalana kadar haroşalarımı ördüm. 4 ilmek kaldığında 2 ilmeğimi haroşa tekniğimle örüyorum. Kalan 2 düz ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Örgümde arka tarafa dönüyorum. Bu 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bunlar kenar ilmeğim biliyorsunuz. Ama düz düşmesi için ikisini ters örüyorum. Ve gördüğünüz gibi takip eden 2 haroşa ilmeğimi yine birlikte alarak kesmemi yapıyorum. Hem önde kesme yapıyorum hem arkada. Kestikten sonra örgümde tekrar ön kısma dönüyorum. 2 kere kesme yapmış oldum. 3. kesmem için arkadaşlar tekrar ön tarafa dönüyorum. Örgümün bu baştaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sağ tarafa haroşam olduğu için geçişini sağlıyorum. 2 düz ilmeğimi ise yine şişime sanki örmüşüm gibi takıyorum. Şimdi örgümün tekrar arka tarafına döndüm. İpimin kendimden tarafta düşmesi gerekiyor arkadaşlar, şu şekilde. Şimdi bu 2 ilmeğimden bir tanesine şöyle yapayım. Ters örmem gerekiyor. İkincisini ters örüyorum. Bu 1 ilmeğimi tekrardan kesiyorum. İkisini birlikte alarak ön yüze döndüm. Kestiğim ilmeği sağ şişime aktarıyorum. 2 düzümü alıyorum. Tekrar 2 tersimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak bir kesme daha yaptım. Tekrar örgümde ön yüze dönüyorum. Bu ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 2 düzümü de dahil ediyorum. Şimdi tekrardan tersimi örüyorum. 2 düzüm için 2 tersimi örüyorum ve buradaki 2 haroşa ilmeğimi de kesiyorum. Tekrar ön yüze döndüm. İpimi arka tarafa atıyorum. Bu ilk ilmeğimi örmeden aldım. Takip eden 2 ilmeğimi düz takip edecek. Onu da örmeden aldım. Şimdi terslerimi örüyorum. 2 ters, 3 ve 4'ü birlikte kesiyorum ve tekrar dönüyorum. Bakıyorum uzunluğuma, yeterli değil. Devam edeceğim bu kesme stilime. 3 ilmeğimi şişime taktım. Tekrar döndüm. Tekrar birinci tersim, ikinci tersim ve bir kesme. İpimi arka tarafa attım.
birinci tersim, ikinci tersim, tekrar kestim. Yuvarlak bir kesim oluşacak. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 ilmek kaldı. Şimdi bu kesmemden sonra arkadaşlar haroşalarımı örmeye burada devam ediyorum. 22 ilmek kaldı. Bu dönüş yaptığım 3 ilmeğim de dahil olmak üzere. Başa kadar geldim. Tekrar örgümün ön yönüne dönüyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. Bakın kesmemi şu şekilde göstereyim. İki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmeğimi haroşa ördükten sonra 19 ve 20'yi birlikte alarak tekrar kestim. 2 düzümü örmeden aldım. Dönüyorum. Şu ipimin arka tarafa dönük durması gerekiyor. Düzlerimi düzgün örebilmem için birinci düzüm, birinci tersim, ikinci tersim. Yine haroşalarıma devam ediyorum. Artık kesmelerime ön yüzde devam edeceğim arkadaşlar. 17 haroşa ilmek kalana kadar her seferde bir kez olmak üzere kesmeme devam ediyorum yeleğim için. Bakın gördüğünüz gibi kesmelerimiz artık biraz daha yuvarlak bir şekilde devam edecek. 17 ilmek kalana kadar keseceğim. 17 ilmek kaldıktan sonra son 2 ilmeğim düz olmak üzere omuz boyum oluşana kadar haroşalarıma devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ön bedenimizi tamamladığımıza göre arka beden ile çalışmamıza devam edebiliriz. Arka beden için toplamda 58 ilmek takarak başladım ve bu 58 ilmeğimizi 39 sıra ördüm. 40. sıraya başlarken 4 ilmek sağda, 4 ilmek solda eksiltmemi yaptım. Ve kalan ilmeklerimizde toplamda 23 sıra daha örerek örgümü de ilerledim. Şu aradaki mesafemiz 25 sıraydı. Hatırlarsanız şu an 23. sıramı ördüm. 24. sırama başlayacağım. 24. sırama başlarken arkadaşlar küçük bir detay. Baştan 17 ilmek sayarak örüyorum. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmeğimi ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 17 ilmeğim için geriye döndüm örgümde. Tekrardan başa doğru ilerliyorum geriye döndükten sonra. Ve böylelikle 24. sıramı örmüş oldum. Şimdi bu 17 ilmeğimi 24'ü ördüm. 25'e döneceğim zaman burada örgümü bitiriyorum. Diğer yanımı ördükten sonra birleştirmelerimizi yapacağız. Biraz şöyle uzunca da ipimi bırakıyorum. Diğer yanım için başlayacağım şimdi örgüme. Ve bunu bir kenara koyduk. Arka bedenimiz hazır. Sol yanımız hazır. Şimdi sağ yanımız ile yolculuğumuza devam edeceğiz. Başlıyoruz sağ yanımıza. Önlerimiz kaç ilmekten oluşmuştu arkadaşlar? 34 ilmekten oluşmuştu. 34 ilmeğimi takıyorum şişime. 34 ilmeğimi taktım. Şimdi haroşalarımı
öreceğim bir sıra. Şimdi başa kadar haroşalarımızı ördükten sonra dönüşümde de yine haroşa tekniğimi örüyorum arkadaşlar. Burası örgümün arka tarafı, burası ön tarafı. Son 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. Tekrardan örgümün ön yüzünü dönüyorum. Burası örgümün sol yanı, burası gördüğünüz gibi sağ yanı. Ve sağ yanında şu kenarlarımızın düz gelmesi gerekiyor. Sol yanımızdaki gibi bu kenar şeritimizin düz ilerlemesini istiyoruz. Bunun için son 2 ilmeğimizi örmeden aldık. Dönüşte bu 2 ilmeğimizi artık düz örüyoruz. Her seferinde bu 2 ilmeğimizi düz örersek kenarımız düz ve düzgün bir şekilde ilerleyecek. 2 ilmeğimi ördükten sonra kalan ilmeklerimi yine haroşa tekniğimle örmeye devam ediyorum. Başa kadar geldim. Dönüyorum. Tekrar haroşalarımı örüyorum. Yine son 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime dahil edeceğim. İki ilmeğime bakın. İpim kendimdeyken sol şişime aktardım ve örmedim. Dönüyorum örgümde. Birinci düzüm, ikinci düzüm ve tekrardan haroşalar. Bu şekilde 39 diş haroşa boyuna gelene kadar örüyoruz. 40. sıra kol kesimimizi yapacağız. Ve tekrardan yaka kesintilerini birlikte yapacağız arkadaşlar. Ön yüzde kollardan 6 ilmek kestiriyorduk. Burası patımız olduğuna göre kesme işlemini sol yandan yapmamız gerekiyor. Bu kısma gelene kadar örgümüze devam edelim. Evet arkadaşlar, örgümüz devam ediyor. Şimdi kol kesintisini yapmadan önce şu an 35. sıramdayım. Tabi burası örgümüzün sağ yanı olduğu için ve kız bebek için bir çalışma yaptığımızdan dolayı bir ilik evi çalışması yapmamız gerekiyor. 2 adet ilik evim olacak örgümde. Bunun için baştan 2 düzümü örüyorum. 3. ilmeğim haroşa. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, 39. sıramızın başına geldik. Şimdi 6 ilmeğimi kesiyorum. Bir ilmek örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. 2, 3, 4, 5, bu da 6. Şimdi haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Kesmeden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüştük hatırlarsanız. 8. sıramıza başlarken yaka kesintisi yapmıştık. Şimdi 7 sıra haroşamızı örüp gelelim. Evet dostlar, örgü severler. Şimdi kol kesiminden sonra 5 diş haroşamı ördüm. 6. diş haroşamı örerken 2. ilik evimi açacağım.
Kenardaki 2 ilmeğimiz düz. 3. ilmeğim haroşa, doluyorum, kesiyorum. Benim 6. sıram oluyor. Bir sıra daha haroşamı ördükten sonra bir diş daha yaka oyuntumuza başlayacağız. Evet dostlar, şu an ilk açtıktan sonra sıramı tamamladım. Kol altından sonra 7 diş haroşaya ulaştım. 8. için kenardaki 2 ilmek düzümü örüyorum. 2 ilmek haroşamı birlikte alarak kesiyorum. Bu 1 oldu. Şimdi burada ilk kesmemiz için ikinci haroşayı da örüyorum ve dönüyorum. İlk sıramızı 2 tane kesiyorduk biliyorsunuz. Şimdi bu 2 diş haroşamı da yine birlikte alarak kesiyorum arka tarafta. 2 ilmek düz. Bundan sonra birer tane keseceğim. Döndüm. Birinci düzüm, ikinci düzüm, 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Döndüm. Bu haroşamı örmeden aldıktan sonra 2 düzümü geçiriyorum. Tekrar döndüm. Birinci düzüm, ikinci düzüm, üçüncü ilmeğimi birlikte kestim. 22 ilmek kalana kadar bu işleme devam ediyoruz biliyorsunuz. Yaka oyuntumuzun keskin bir kesme olması için birinci düzüm, ikinci düzüm, 2 ilmeği birlikte aldım ve kestim. Bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 17 ilmek kalacak. 20 ilmek kalana kadar bu işleme devam ediyorduk. Evet arkadaşlar, şöyle ölçelim. Daha sonra 3 kesimi de yapacağız. Şu an 20'ye ulaştık. 22 değil, 20 olacak. Birinci düzüm, ikinci düzüm, 2 ilmeği birlikte alıyorum. Üç, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bir kez daha tekrarlamam gerekiyor. Şu an 20 kaldı. Haroşalarımı örüyorum. 17 ilmeğe düşürmemiz gerekecek. Tekrar döndüm. Birinci düzüm, ikinci düzüm, 2 ilmeği birlikte aldım. 19 ilmeğe düştü.
Birinci düzüm, ikinci düzüm, 18 ilmeğe düşürdüm. Son kez kesme yapmam lazım bir sonraki sırada. Son kez kesmemi yaptıktan sonra şuradaki hizadan itibaren saydığımızda omuz boyumuz 25 sıra olacak. 25 sıra haroşamızı örüp gelelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 25 sıramızı da ördük. Yeleğimizin sağ yanını da tamamlamış olduk. Şimdi burası yeleğimizin dış yüzeyi, burası iç yüzeyi. Aynı zamanda alttaki arka kısmımız için de bu şekilde. Şimdi bu iki başlığı bir araya getiriyorum. Ön yüzü arkaya çeviriyorum. Ters yüzden birleştirme yapacağım çünkü. Tığ ile birleştirme dikişimizi sağlayacağım arkadaşlar. Şimdi bir sağdan bir soldan ilmeklerimi alıyorum. Bu iki ilmeğimi birlikte çekerek burada bir sık iğne oluşturdum. Yine bir sağdan bir soldan alıyorum ve yine bir sık iğne oluşturdum. Bir sağdan bir soldan sık iğne. Burası örgümüzün ters tarafı. Omuzlarımızı birleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi omuzumuzu bu şekilde birleştirdim. Şimdi son 17 ilmeğim kalana kadar kesmeye devam ediyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 17, 3, 6, 7 ilmek daha kesmem gerekiyor. 1, 6. Şimdi bakalım kaç ilmek kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Şimdi bu 17 ilmeğimizi bir sıra daha haroşa öreceğim.
Şimdi bakıyorum, birleştirmem diğer başta. Arka taraftan haroşamı başa kadar götürüyorum. Birleştirmemi baş tarafta yapacağım. Evet, başa kadar geldim. Döndürüyorum. Burası örgümün. Hemen ölçelim. Diğer yanımız. Bu yanımızı arkaya çeviriyorum. Şimdi bir sağdan bir soldan alıyorum. Üçünü bir geçiriyorum. Bir sağdan bir soldan sık iğnemi yapıyorum. Evet örgü severler, yeleğimizi tamamladık. Küçük, şirin, şık bir yelek oluşturduk. Şimdi şöyle bir görünümüne bakalım hep birlikte. Ne kadar uzunlukta olmuş? Tam 30 santim uzunluğunda olmuş. Ne kadar en uzunluğunda olmuş arkadaşlar? 26 santimde en uzunluğunda olmuş. Rahatlıkla 9-12 ay bebeklerimiz için uygun bir çalışma oldu. Şimdi temizlik çalışması yapacağız. İplerimizi bir toparlayacağız. Kenarlarımızın dikişini yapacağız. Ama ilk önce ben kenarları dikerek size haroşalarımı nasıl diktiğimi paylaşmak istiyorum. Daha sonra yeleğimi toparlayacağım. 2 adet düğmemi dikeceğim. Ve şurada küçük bir gül çalışmamız olacak. Onu birlikte yaparak finale ulaşacağız. Kenarları dikmeden önce tabii önemli bir çalışmamız daha var arkadaşlar. Örgümüz bununla bitmedi. Örgümüzün esas görünümünü sağlayan, gösterişini sağlayan kenarlarda bir fırfır çalışması olacak. Kollarımıza bir ek fırfır yapacağız. Bunun detaylarını da sizlerle şimdi paylaşacağım. İlmek almamız gerekiyor. Fırfırı nasıl çalışıyoruz? Bunun detaylarını paylaşacağım temizlik çalışmasını yaptıktan sonra. Evet arkadaşlar, şimdi ilmek alıp kollarımızdaki fırfır çalışmasını yapacağız. Ben denemek amaçlı ve nasıl duracağını hesaplamak adına birinci kısmımızı yaptım. Şimdi birinci kısmımızın da dikişini de yaptım aynı zamanda arkadaşlar. Şimdi başlayalım ikinci kısmımızın birlikte yapmaya. Nasıl yapacağız? Şimdi burada kesme yaptığımız ilmeklerimizden en sonuncusundan bir önde ilmeğimi çıkarıyorum. Şişimi alıyorum. Birinci ilmeğimi çıkardıktan sonra ikinci ilmeğimden bir ilmek çıkarıyorum. Ve aynı yuvanın içerisinden bir ilmek daha çıkarıyorum. Her yuvadan 2 ilmek alacağım çünkü. Tam orta noktaya batıyorum. Bakın bir doluyorum. Aynı ilmekten bir tane daha çıkarıyorum. Araya geçtim. Bir ilmek alıyorum. Bırakmıyorum bu ilmeği. Tekrar doluyorum. Bir ilmek daha. Geçtim diğer yuvaya. Bakın bir ilmek aldım. Tutuyorum parmağımla. Bırakmıyorum. Aynı yuvadan bir ilmek daha. Gördüğünüz gibi ikişer. Her yuvadan, her dönüş patından ikişer ilmek olmak üzere arka bedenin kol kesimini yaptığım yere kadar dikkatli bir şekilde ilmeklerimi alıyorum.
Daha sonra bu ilmeklerimi 5 diş haroşa olarak öreceğim. Ön yüze geldiğimde kesme işlemini yapacağım. Bir ilmekten 2 ilmek çıkararak fazla ilmek alıyoruz ve böylelikle fırfır şeklinde kabarık durmasını sağlıyoruz. Tüm detay bu arkadaşlar. Net bir çekim tekrardan yapayım. Bulanıklığı geçsin. Bakın. 1 tuttum elimle, 2 1 ipimizin katının açılmamasına özen gösterelim. Tuttum elimle, 2 bu tarz nereye kadar alıyorum? Arka bedendeki kesme işlemimden bir ilmek önceye kadar ilmeklerimi alacağım. Uzunluğunuz, ördüğünüz ilmek sayısı, büyüklüğü ne olursa olsun. Mantık bu şekilde. Daha sonra bunu gördüğünüz gibi 5 dişten oluşan haroşayı örüyorum. Sonra kesme işlemini yaptığımda fırfırımız da tamamlanmış olacak. Evet örgü severler, gördüğünüz gibi yeleğimizi tamamladık. Fırfırlarımızı tamamladık. Şurayımızı biraz küçültelim. Son halini paylaşalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya bir gül çalışması yapacağız ve finale ulaşacağız. Gül çalışmamız için herhangi farklı renkte bir ipimi alıyorum. Toplamda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 ilmek zincir çektim. Tığıma doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirimin üstüne bastım. İkili trabzan yaptım. Daha sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, 3, 4 zincir atladım. Tekrar ikili trabzan yaptım. Bir, iki, üç, 4 zincir çektim, doladım. Aynı yuvanın içerisine ikili trabzan yaptım. Daha sonra tığıma tekrar doladım. 1, 2, 3, 4 zincir atladım. İkili trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine ikili trabzan yaptım. Daha sonra tığıma doluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı yuvanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir atlayarak ikili trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı yuvanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir atlayarak ikili trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Doladım. 1, 2, 3, 4 zincir atlayarak ikili trabzan yapıyorum. Dört zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine batıyorum. Doladım. 1, 2, 3, 4 zincir atladım. İkili trabzan yaptım. Doladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine ikili trabzan. Doladım. 1, 2, 3, 4. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4. Aynı yuvanın içerisine ikili trabzan.
doladım. 1 2 3 4 zincir, aynı yuva, doluyorum. 1 2 3 4'ün içerisine tekrar saymak istiyorum. 1 2 3 4 şurası. Dört zincir, aynı yuvanın içerisine batıyorum. Bakıyorum şimdi. Evet. En son aynı yuvanın içine battığıma göre doluyorum. Yine en baştaki zincirimin başına batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi bu baştaki ilk yuvanın içerisine arkadaşlar, bakın buradaki boşluğuma sık iğne yapıyorum. Daha sonra doluyorum. Yanındaki şu karemin boşluğumun içerisine ikili trabzanla dolduracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ikili trabzan yaptım. Şuraya sık iğne tekniğiyle basıyorum, doluyorum. Yandaki üçgenime geçiş yapıyorum ve 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi şurada bir karem var. Sık iğne ile tekniğiyle basıyorum, doluyorum. Yandaki üçgenime 8 adet. Yani buralara sık iğne, şuralara 8 adet ikili trabzan şeklinde başa kadar dolduralım. Evet, şöyle tığımızı çıkaralım, gösterelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir yuvarlaklık, oluştuk. Bu bizim gülümüz olacak. Tabi bunu dikmek için biraz uzunca ipimizi bırakıyoruz. Şimdi ilk başlamış olduğum zincirli ipimi arka kısımda kaybedeceğim için şu ipimi bir gizlemek istiyorum. Evet örgü severler. Şimdi burası yapmış olduğum, gördüğünüz gibi gülün arka tarafı. Baştaki bu irice olanı şöyle ikiye katlıyorum. Parmağımla tutarak. Daha sonra gülümü şöyle arka arkaya getirerek şu ortadakini tekrar yapmak istiyorum. Ortadaki çok güzel durmadı. Şu şekilde. Evet, şöyle durduğunda daha düzgün duracaktır. Burayı daha sonra dikeceğim çünkü. Katlıyorum. 1 2 3 gülümüzü şöyle ters tarafı içte kalacak, yüzü dışarıda kalacak şekilde katladım. Ortasını buluyorum. Bakın gülümüz bu şekilde oldu. Şimdi şuraya bir iğne takacağım. Şu arka kısımdan monte yapacağım. İğnemi taktım. İlk önce arkadaki yaprağımı, daha sonra şu aralardan geçirerek bir ortayı sabitlemek istiyorum.
Elimizle şöyle katlarını düzeltelim. Gülümüzün buraya ortaya bir boncuk dikelim. Gülümüzü de buraya monte edelim. Gördüğünüz gibi çok katlı bir gül yaptık. Çok da şık durdu. Şimdi bu gülümü buraya dikeceğim. Ortasına da bir boncuk dikeceğim ve finale ulaşmış olacağız. Yeni anlatımlarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.